felsefeden gelen yani yanlış bilgilerden biri de göklerin, yerlerin yani feleklerin kıdemi, yani onların evveli yokmuş şeklindeki bir görüştür. Bu ehli sünnete de zıttır. Yani ehli İslam'ın bütün mezheplerine muhaliftir. Çünkü hiçbir mezhepte bile böyle bir görüş yoktur. İcma'u cemî'i ehlil mileli, bütün mezhep ehlinin, yani 72 sapık fırka bile olsa şu anda hak kıymetini, doğruluğunu yitirmiş olan, neshedilmiş olan evvelki geçmiş ümmetlerin milletleri ve dinleri, millet din manasındadır burada. Onların zamanında da bütün görüş birliği neye dairdir? Munakkidun ala hudusi ma siva subhan. Allah-u Teala'dan, tabii o isimleri, sıfatları Allah-u Teala'dan ayrı değiller. Onlar bir. Onun dışında ne varsa hepsi hadistir. Ne demek? Sonradan yaratılmıştır. Bütün mezheplerin, milletlerin, Allah'tan gelen hak dinlerin, yani ki sade İslam'dır, adı İslam'dır ama muhtelif şeriatlar gelmiş geçmiştir. Kendi dönemlerinde geçerli olmuşlardır. Hepsinin görüş birliği ne husustadır? Allah'tan başka kadim yok. Göklerde, yerlerde, feleklerde, meleklerde. Hepsi sonradan olmuştur. Bunların evveliyatı yokluktur. Bunların başlangıç evvellerinde bir yokluk sebkat etmiştir. Yokluk geçmiştir. Ancak Allah'ımızın yok olduğu zaman yoktur. Onun bir başladığı nokta yoktur. Ki ondan evvel Allah yoktu denecek bir süreç yoktur. Haşa ve kella. Ve kulluhum, bütün milletler ve mezhepler müttefikûne alâ en lâ kadîme gayrû teâlâ. Allah-u Teala'dan başka kadim, yani ezeli, evveli olmayan bir varlık bulunmadığı görüşünde ittifak üzeredirler. Ve yahkumûne bitadlîli men yekûlü biqidemi gayri teâlâ. Ve bütün mezhepler şuna hükmetmişlerdir ki kim çıkar da derse ki göklerin nesi yok? Evveli yok. Feleklerin evveli yok. Allah'tan başka kadimler var derse bunların dalalette, sapık bir, batıl bir fikirde ve görüşte olduğuna bütün mezhepler ittifak etmişlerdir. Bel yahkumûne bi tekfîri, hatta o kimselerin, böyle diyenlerin kafir olduklarına dair hüküm vermişlerdir. Sarrahal İmamul Gazali bihâdâ, İmam Gazali Hüccetül İslam, o büyük zat bu meseleyi açıkça belirtmiştir. Fi risaletihi el-Munkiz mined-dalal, sapıklıktan kurtaran adını almış Munkiz isimli meşhur bir risalesi vardır. O biliyorsunuz Yunan filozoflarının batıl görüşlerine karşı çok büyük mücadele vermiştir. Müceddit olmuştur, tecdit faaliyetini sürdürmüştür. Kelam ilimlerine, Allah muhafaza, filozofların, Yunan felsefesinin batıl görüşleri sokulmak üzereyken, kısmen sokulmuş iken ve bazı Müslüman geçinen bilim adamları felsefeye karışmaları nedeniyle o görüşleri İslam'ın içine, hatta kelam ilimlerinin içine sokmaya kalkışmış iken İmam Gazali gibi bir müceddit zuhur ederek tecditte bulunmuştur ve sapık fikirlerden kurtaran adında bir risale kaleme almıştır. Bu risalesinde bu konuları açıklamıştır. Ve hakeme bi küfri cemaatin kâlîde bi kıdemi gayri teâlâ. Allah Teala'dan başka kadim varlıklar var. Ondan başka da ezeli varlıklar var diyen bir topluluğun kafir olduğu hükmünü açıkça beyan etmiştir. Yani şöyle bir yanlışlık vardır. Onlar diyorlar ki maddenin aslı kadimdir. Yani mesela gökler bu şekliyle ezeli değilse de, yerler bu düzeniyle ezeli değilse de, mesela felekler, yıldızlar, tamam, bu şu anda görülen, keşfedilen şeklinde evvelce yoktular, ezelde yoktular ama onların bir aslı, ham maddesi nev'i, yani onların sonra şekil değiştirmişlerdir. Sonradan bu şekli almışlardır ama onların ham maddeleri ezelidir. Yani ne demek? Onların yokluğu yoktur. Geçmişlerinde yokluk yoktur. Onlar da Allah gibi kadirdir. Nasıl olacak bunu Allah yarattıysa? Allah'ın evveli yok. Allah bir şey yarattıysa sonradan, Allah Teala'dan başka yaratan var mı? Yok. Şimdi burada ya Halik'tir ya mahluktur. Eşya,
yani mevcudat var olan Allah Teala da şeydir. Nüsemmillah şeyen la kel eşya. Allah'a da şey denir ama diğer eşyadan tenzih edilir. Onlara benzemekten münezzeh tutulur. Ve zaten an cihati istikale Allah'a zat denir ama altı yönden münezzehtir. Allah'a şey denir ama diğer varlıklar gibi değildir. Şey Kur'an'da kul şeyin etberu şehade. Hangi şeyin şahitliği daha büyüktür? Kulillahu şehid. En büyük şahit Allah'tır. Ayetinde de şey tabirini kullanır. Ama tabii biz onu normalde yani kullanmasak iyi olur ama yani ehl-i sünnete göre bunu kullanmak caiz midir değil midir meselesinde şey mevcut demektir. Var olan demektir. Var olan ismi ile müsemma olan hakikaten ancak Allah'tır. Diğerleri emaneten var olmuşlardır. Şimdi mevcudat varlıkları iki kısımdır yani. Ya yaratan vardır ya yaratılan vardır. Şimdi yaratan sadece Allahu Teala'dır. İsimleri, sıfatları zaten zatına tabidir. Onlar bir değerlendirilir. Halik olmayan her şey, gökler bir şey yaratabilir mi? Felekler bir şey yaratabilir mi? Yıldızlar bir şey yaratabilir mi? Gezegenler bir şey yaratabilir mi? Yaratamaz. O zaman yaratamayan nedir? Mahluktur. Allah Teala bunu söylüyor. Ve lekad halaknas semavat vel ard. Gökleri yerleri biz yarattık. Ve ma beynehuma aralarındakileri biz yarattık. Bu kadar ayet var Kur'an'da. Bütün gökleri, yerleri ve arasındakileri biz yarattık. Yıldızları biz yarattık. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar ayet-i kerime var. Ondan sonra ne zaman zarfında yarattığını bile beyan ediyor. Rabbimiz Tebareke ve Teala. Vellezine yekulune bi kıdemis semavat vel kevakib ve emsaliha. Bazıları mesela İbn Teymiye de bu kafadadır. Mesela çok sakat bir kafa. Yani göklerin, feleklerin işte şu hali muhtestir, hadistir, sonradandır ama bunların ham maddesi aslı değişik şekillere, tavırlara girmişse de bir ham maddeleri ezelde var. Nasıl olacak? Göklerin, yıldızların ve o emsal işte gezegenlerin, burçların diyelim kadim olduğuna, evveli olmadığını hükmedenleri yükezzibumul Kur'anül Mecidü. Ulu Kur'an, yüce Kur'an yalancı çıkarıyor. Ayete baksana kema kâlallahu Teala. Allah Teala ne buyuruyor? Allahu lezî halakas semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin sümmestevâ alel arş. O Allah'tır ki gökleri, yerleri ve arasındakileri. Bu gezegenler, felekler, burçlar, memle bunlar gökle yer arasındadır. Sema 7 tabakadır. Öyle kad zeyyennet sema dünya mesabih. Bu yıldızlar, efendim gezegenler birinci kat semanın tezyinat malzemesidir. Bunlar 6 gün tabii onda izahı vardır. O zaman güneş, ay, gece gündüz sistemi olmadığından şimdi bildiğimiz 6 gün manasında değilse de o zaman zarfında yani. 6 gün ne kadar tutarsa o zaman zarfında yaratmış. Çünkü güneş sistemi de gökler ve yerlerin yaratılışıyla birlikte kurulu bir düzen olduğu için onların kendilerinin yaratıldığı zaman 6 gün olarak denmesi o 6 güne tekabül eden efendim müddet demektir. Sümmesteve aleyh. Sonra Allah Teala arşa tecelli etmiştir. Ondan sonra bu ayetler ve emsal ve adi minel ayatil Kur'aniyeti kesiratün. Kur'an'da bu gibi ayetler çok. Saymakla bitiremeyiz şu anda dersimizde. Buna vakit yetişmez. Şimdi sen nasıl dersin ki bunların ham maddeleri ezelde vardır? Bu olacak bir şey mi der?